Hello iedereen. It's correct? Hallo iedereen. Hello iedereen. Vandaag is mijn gast Zeynep. Correct? Correct, vandaag is mijn gast Zeynep. How about my accent? You speak all language in Belgium? I speak 4 languages. A lot of people actually speak at least 2 or 3 languages in Belgium. I, because of my migration background, of course, speak Turkish as well. And I think it's something very nice that we have in Belgium, that when you are born, at the age of 15, you already speak 3 languages. I think it's a privilege. What? Ze is geboren in Belgium? In België? Yeah. Kind van migratie. Child of migration. Bu seni rahatsız ediyor mu bu tanımlama? Rahatsız etmiyor çünkü doğru olan bu. Benim dedem göçmen olarak Belçika'ya gelmiş 1960'larda. Madende çalışmaya gelmiş. Ben göçmen çocuğuyum. It has its benefits and also its problems. The benefits is that you are grown up with a huge cultural background, the romanticism about the homeland, the ideas you get, the feelings, the poems. But on the other side, of course, you have a lot of problems that you encounter from an early age. I grew up in the Flemish community in Limburg, yes. Limburg, yes. Wow. Special dialect, I think. Yeah, I think there are many dialects in Belgium. That people actually laugh with the Limburg accent because it's a very singing and slow. So they always make fun of the people from Limburg. And at the same, my grandparents are from Trabzon. And in Turkey, they laugh with people from Trabzon. It was a very multicultural or perhaps even monocultural environment. There were some schools where there were only Turkish people. I went to one of those. So you only see people from your own community. And I don't think that's a good thing because you need other opinions, other views, other ideas to grow and to have a bigger network and to know what you want from life. I was 6 years old. My neighbor was an Italian girl. And after school, we went to this place called Heem. It was a place where you could practice some sports and have some fun after school. And once we came home, my Italian friend said to me, "Zeynep, hide." And she went hiding behind the house. And I said, what is it? What's the problem? If the other Belgian kids see me playing with you, they won't speak with me or they won't play with me anymore. I was 6 years old. A small kind of microaggression or micro-discrimination at an early age, not because of bad intentions of the child, but this is something that was a pattern in the rest of my life. Multiple culture, it sounds, so sweet. In the reality, it is really something sweet, or for you, how about your experience? I absolutely love it. I don't know if I would call it sweet, but I would call it enriching because you learn so much. You learn so much about the stories of people, about the culture, about the gastronomy. There are so many stories, and if you stay limited in your own small environment, you miss a lot of the world. When I look at my own friend groups, we are a mix of everything of the world. And it is possible. We share ideas. Sometimes we, of course, have our troubles, or we joke about each other. Oh, you're African, and that's typical African, or that's typical Turkish. Oh, you're so Flemish. But it's in a safe environment. You can joke about this. It's very safe. We know each other. We respect each other. And then you can laugh about these things as well. Toz pembe her şey tabii ki diyemeyiz. Brüksel bölgesinde her 3 aileden biri fakirlik sınırı altında yaşıyor. Önce bu sorunları da çözmemiz gerekiyor. Brüksel'in siyahları kim? Bu soruyu pek anlayamadım. Tırnak içinde söylüyorum. Yani işte Türkiye'nin siyahları bir dönem mesela İslamcılar biz siyah olan biziz diyorlardı. Kürtler hayır siyah olan biziz diyorlar. Fakirlere sorarsan bir etnik kimlik olmasına gerek yok, hepimiz siyahız diyorlar. Brüksel'in siyahları kim? Yani ben bu cümleyi bu şekilde kullanmak istemiyorum ama rakamlara baktığımız zaman, istatistiklere baktığımız zaman hangi gruplar günümüzde sorunlarla karşı karşıya? Tabii ki de göçmen kökenli aileler, tek başına çocuğunu büyüten anneler veya tek başına çocuğunu büyüten anne ve yabancı kökenli de ise daha da büyük bir problem. Ben bu şekilde herhalde konuya bu şekilde cevap vermek istiyorum. Ama siyah zaten kötü bir anlama geliyor. Yani aslında bir toplumun belli başlı insanları o adamlar ağzıyla kuş tutsa bile kardeşim siz ne olursanız olun ben size bu gözle bakıyorum demesidir. Sen liyakat olarak süper işler yapsan bile bana göre sen siyahsın diyor yani. Yani bir rasizm kontekstinde sormuyorum bunu. Dezavantajlı grup diyelim mesela. Evet, bu çok underdog diyelim, dezavantaj grup. Çok havalı mesela, tamam mı? Böyle politically
correct olalım diye bir sürü şey söylemiyoruz. Ama kelimeler önemli Kenan. Kullandığımız kelimeler çok önemli. Öyle ama kelimeler çünkü düşüncelerini yaratıyor. Düşünceler de hareketlerini yansıtıyor ya da hareketlerini yaratıyor. Benim sancım şu, kelimelerimizi düzeltip davranışlarımızı düzeltmemek. Veganlara çok saygı duyuyorum, gaylere çok saygı duyuyorum. Hatta artık ben onlara adam erkek demiyorum, işte birey diyorum falan diyoruz ama bunu uygulamada gerçekten görüyor muyum? O insanlar gerçekten toplum içerisinde kabul görüyorlar mı? Kelimeler bazen ambalaj olabiliyor çünkü. Eskiden mesela aktivist zamanımda. Artık aktivist değil misin? Aktivistim Tabii hala. politikaya girince aktivizm bitiyor mu? Hayır. Ben Ya evlilik gibi bir şey mi bu? Evlenince aşk bitiyor ya, politikaya girince aktivizm bitiyor. Hayır mu? çünkü ben hep siyasetteydim yani aktivistken de. Sadece hala aktivistim ama şeyim değişti. İnsanlara bakış açım değişti. Daha anlayışla bakmaya çalışıyorum. Tepki gösteriyorsa o hikayeyi bilmek istiyorum. Diyalog üzerinden ilerlemek istiyorum. Çünkü zamanında biri bağırıyor, çağırıyor. Karşıdaki o kişiye bağırıp çağırıyor. Ortada bir uzlaşamıyorsun. What is the position of multilingualism in identity? Taal is heel belangrijk in het uitdrukken van jezelf. En bij mij persoonlijk kan dat soms in het Nederlands zijn, soms in het Turks zijn. Ik heb heel vaak lang dagboeken geschreven. Ik ben begonnen op mijn 11 jaar met het schrijven van dagboeken. En ik heb daar passages volledig in het Nederlands, heel factueel. Ik heb dan pagina's waarin dat ik heel zwaar vloek. Dat is in Turks. Dus ik denk dat dat iets heel fluïde is en heel persoonlijk ook. Ik vind het heel leuk dat je daarmee kunt spelen met taal. En ook het mixen van taal. Het code switching vind ik een heel interessant fenomeen. Dat toont ook aan, ze zeggen dat het een teken is van intelligentie. Ik weet niet of dat klopt, maar ik vind dat heel mooi om mee te nemen. Dat je gewoon van de ene naar de andere kunt switchen zonder dat je dat beseft. Voor mij is dat gewoon één. Mesut Özil diyor ya, yani Alman gibi düşünüp az önce söyledin hemen çaldım bak. Evet. Senden işte televizyonculuğun gözü kör olsun. Limburglu gibi düşünüp Brükselli gibi hareket edip rüyalarını Türkçe görüp filmlerini İngilizce mi izliyorsun? Nasıl oluyor? Bunu çok düşündüm. Mesut Özdil de yani bizim filozofumuz gibi çok ilginç açıklamalar yaptı ya da çok düşündürücü şeyler söyledi. Ben bazen Türk gibi düşünüyorum, bazen Belçikalı gibi düşünüyorum. Bazen Türk gibi hissediyorum, bazen Belçikalı gibi hissediyorum. Bence bunlar böyle vaststaande feit değil. Çok fluid bir şey. Kontekstine göre, ülkesine göre değişebilir. Ben Türkiye'ye gittiğim zaman ay ne kadar Belçikalıyım ben ya. Of hani ya da Belçikalı kartımı kullanıyorum. Bizim Belçika'da bu böyle değil. Bazı privilege'ler olabilir. Bazı şeyleri daha rahat söyleyebiliyorsun. Bazen kendimi yakalıyorum işte rakam söylerken Türkçe söylüyorum. Demek ki ben ilk ana dilim Türkçe. Başka bir gün oluyor. Mesela çok güzel bir örnek. Ben böyle markete giderken liste hazırlarım kendime. İşte oraya Türkçe soğan yazıyorsam Flamanca wortel yazıyorum mesela. Ondan sonra bakıyorum ben bunu niye böyle iki dilde yazmışım? Demek ki beyin gerçekten o şekilde düşünüyor. Biz de aslında Understanding Europe diyoruz. Düşünce olarak nasıl bir yer? Mesela senin gözünde nasıl canlanıyor? Yani Belçikalı gibi oldum dediğin zaman ya da Belçikalı gibi düşünüyorum dediğin zaman bu ne anlama geliyor tam olarak? Bunu bize tarif et. Biliyorum zor bir şey. Yani bir odaya giriyorsun, gözlerin kapalı. O odanın içinde bir hayvan var ve dokunarak böyle o hayvanın ne olduğunu bize tarif etmek gibi bir şey. Ama biz de tam da onu anlamak istiyoruz. Anlıyor musun? Yani nedir yani Belçikalı gibi olmak nedir? Zamanında işe gitmek midir? Ahlaklı olmak mıdır? Ne bileyim hızlı olmak mıdır? Yavaş olmak mıdır? Yani mantıklı düşünmek midir? Dat is niet zo'n simpele vraag om zomaar op te antwoorden. Van wat betekent het om Belgisch te zijn of wat betekent het om Turks te zijn? Ik denk dat het eerder dat ik voor mezelf daar een synthese heb van gemaakt. Ik kan die twee niet loskoppelen van elkaar. Ik kan niet zeggen van op dit moment ben ik een Belg, op dit moment ben ik een Turk. Het is constant een synthese, een constante dans tussen de twee. Maar bijvoorbeeld om dan toch een voorbeeld aan te halen, zodat het wat duidelijker wordt. Wat ik bedoel met soms denk ik als een Turk, soms denk ik als een Belg. Wat ik heb gemerkt bijvoorbeeld in de Turkse cultuur, de taal is heel belangrijk en het elkaar ophemelen, het elkaar bedanken, het elkaar groeten, de woorden die je gebruikt met elkaar, mijn dochter, mijn kind, mijn tante, iemand die geen familie is van u, maar een buurman, je noemt die mijn nonkel. Ik vind dat iets heel moois, die warmte. Maar tegelijkertijd denk ik ook soms van, als er een soort van panelgesprek is of er wordt een gast uitgenodigd in de studio, daar wordt wel enorm veel gevleid. Enorm veel van, je bent fantastisch. En dan denk ik van, oké, kan dat niet wat neutraler? Terwijl het dan langs de Belgische kant, denk ik, vind ik dat dan weer aangenamer. To the point, we hebben u uitgenodigd, u hebt fantastische dingen gedaan, maar dat is niet zo'n uren gevlei. Dat is een heel klein voorbeeld, denk ik, waarin dat ik toch dat verschil merk.
Of ook als ik op vakantie ben in Turkije en dan zie ik zijn er bepaalde gespreksonderwerpen en dan besef je echt wel van oké, I'm a European child. Mijn gedachten zijn totaal anders. En hetzelfde kan ik hier ook hebben. Als ik in een omgeving ben met alleen maar witte mensen, kan ik me ineens heel Turks voelen of heel eenzaam voelen. En dat is iets wat ik niet altijd kan vatten of niet altijd kan verklaren. Je kunt dat ook niet altijd objectiveren. Het is een gevoel dat je soms gewoon hebt. Birbirini anlamak isteyen yeterince insan var mı sence Brüksel'de? Yoksa da bunu yapmamız gerekiyor. O yok olmadığını o zaman düşünüyorsun. Yani Yoksa da. Düşünüyorum. Ortam çok polarize oldu. Brüksel'de de mi öyle ya? Yani bence siyasetten başlayarak yani her hafta bazı şeyler okuyoruz. Evet, bir polarization var dünyada. Gri bölge Twitter'da yok. O gri bölge gazetelerde makale yazmıyor. Bence o insanların hikayelerini anlatabilmek çok önemli. İnsanları artık böyle rakamlarla, istatistiklerle, büyük makalelerle, büyük cümlelerle ikna edemiyorsun, hissettiremiyorsun. İnsanlar kendilerinin, Türkçe kelimeyi bilmiyorum da vulnerable. Sen kendini vulnerable gösterirsen bak ben bunları yaşadım. Bu beni üzdü, bu beni kırdı. Bu bana bunları hissettirdi ve ben bundan sonra böyle olsun istiyorum. Benim hikayemi dinler misiniz? Bence bu tarz şeyler insanları daha çok etkileyebiliyor. So, for me, my favorite words in Flemish, in Dutch, smakelijk, j'adore, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel for today. Oké, weet je wat mijn lievelingswoord is in het Nederlands? Toveren. 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 Toveren vind ik een heel mooi woord. De uitspraak, maar ook de betekenis. Teşekkürler Zeynep. Dank u wel. Muz falan yiyorum ben şu anda. Dank u wel Zeynep. Heel graag gedaan. Met heel veel plezier.